Bugünkü konumuz Arda Güler'in Bayern Münih'e attığı 2 tane enfes golden sonra eski efsane futbolcuların yaptığı açıklamalar, dünya basınından açıklamalar, Arda Güler hakkındaki yorumlara göz atacağız. Sizler de videomuza like attıysanız başlayabiliriz. Thierry Henry: Arda Güler sadece futbol oynamıyor, sorumluluk alıyor. Tartışmasız bir dünya klası. Bayern Münih'e karşı ve deplasmanda bu kadar yüksek baskı altında bunu yapmak çok önemli. Asla saklanmıyor, topu istiyor. Arda Güler için artık potansiyel diye bir şey yok. Arda Güler dünya futbolundaki varlığını kanıtladı. Kendisini ispatlamış bir oyuncu Arda Güler artık bundan sonra tüm dünya Arda Güler'i tanıyor diyor. Ve diğer oyuncular gibi değil, sorumluluk alıyor, savaşıyor diyor Thierry Henry. Eski futbolcu Patrice Evra'dan Pedri karşılaştırmaları. İnsanlar Pedri'yi Bruno ile karşılaştırıyor. Gerçek şu, Pedri Arda Güler'den bile daha mı etkili? Değil. Ve eğer Arda Güler'den daha etkili değilse Bruno'ya hiç yaklaşamaz. Bayern Münih'e karşı Arda Güler o Bayern süper takımına karşı maçı belirlemeye çalıştı tek başına. Pedri ise tanıdık Atletico'ya karşı hiçbir şey yapamadı diyor. Bu maçtaki Arda Güler Madrid'deki Mesut Özil'i hatırlattı. Etki, kontrol ve her şey. Gerçek tartışma Pedri mi Arda Güler mi diye söylüyor ve hiçbir Madrid taraftarı Arda Güler'in bu versiyonu karşısında Pedri'yi seçmez. Ya ben sezon başından beri diyorum dostlar. Arda Güler'in bütün istatistikleri Pedri'den zaten daha fazla. Arda Güler oyun olarak da Pedri'den daha iyi. Ama şöyle de bir şey var. Yani yan yana da oynasalar dostlar sanki böyle bir Xavi Iniesta havası olabilirdi. Ama tabii ki de böyle bir şey gerçekleşmedi. Eski Bayern Münihli futbolcu Philipp Lahm: Bayern Münih'e karşı Arda Güler'in inanılmaz golü hakkında. Arda Güler her zaman özel bir şey ima ediyordu. Ama bu özelin ötesinde. O gol basitçe gerçeküstüydü. Öğretemeyeceğiniz, tekrarlayamayacağınız bir şey. Ve açıkça söyleyeyim, Cristiano Ronaldo, Messi gibi oyuncular, hatta Pele bile, onlar bile asla böyle bir gol atamaz demiş. Ha, Messi'nin böyle frikik golleri var, sanki bu biraz abartılı mı olmuş bilmiyorum. Ama kesinlikle Arda Güler'in frikiği de enfes ötesiydi. Bu sadece bir bitiriş değildi. Bu saf bir futbol deliliği anıydı. Arda sadece gol atmadı, ondan öncekilerin basitçe yapamadığı bir şey yarattı. Yani gerçekten dostlar, attığı ilk gol de mesela boş kaleye attığı gol ama dümdüz yerden vurmuyor. Gerçekten top böyle kamera açısından çıkıyor. Sanki dışarı avuta gidiyor gibi ve dönüyor, kaleye giriyor. O golü bile öyle bir süslüyor ki izlemeye doyamıyorsunuz. Yoksa boş kaleye atılan bir gol normalde, ama Arda Güler'in o sihirli sol ayağıyla çizdiği bir sanat eseri var orada. Manuel Neuer onu ne hallere düşürdü biliyorsunuz Arda. İlk gole yol açan hatası hakkında: aslında topu Stani'ye pas vermek istiyordum ama iyi vuramadım. Arda Güler ilk vuruşuyla çok iyi bir iş çıkardı. Ayrıca daha sonra frikik golünde de gördük ki sol ayağı çok iyi demiş Arda Güler için. Manuel Neuer: hayır, muhteşem bir vuruştu. Hız açısından da öyle. Vuruşunda ciddi bir güç vardı. Bunu rahatlıkla yapabiliyor ve onu diğerlerinden ayıran da bu. Manuel Neuer Arda Güler'in attığı frikik golünde hata yapıp yapılmadığına dair soruya cevap vermiş arkadaşlar ve bu şekilde cevaplamış. Çok iyi vurdu demiş. Ve eski Real Madrid, Manchester United'da forma giymiş David Beckham, frikiklerin üstadıdır kendisi. Arda Güler'i övüyor. Luis Figo ve benden sonra Real Madrid'de duran top ustası olarak nihayet biri var. Belki de bizden daha yetenekli Arda Güler demiş. Ya bu açıklama ne kadar doğrudur bilmiyorum dostlar, ama bu gerçekliği hakkında bir bilgisi olan varsa yorumlar kısmına yazsın. 19 yaşına geldi. Muazzam potansiyel. Eğer uzun süre kalırsa Real Madrid'in bir efsanesi olabilir. Yani bunu Beckham demese bile benim bir yıldır söylediğim, bir iki yıldır söylediğim şey bu. Arda Güler bu takımda değer görürse, Arda Güler'e bu takımda saygı gösterilirse bu takımın hem kaptanı olur, Mbappe giderse 10 numarası da Arda olur ve uzun yıllar boyunca da bu kulübe hizmet eder ve bastonla o sahadan ayrılır Arda Güler. 40-41 yaşına kadar gidebilir. Arbeloa'nın yaptığı tek açıklama: dünya Arda'yı konuşurken adamın dediği tek bir iki kelime var. Bütün oyuncular, özellikle Arda Güler, bu gece her şeylerini ortaya koydular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim demiş. Tabii ki de yenildiği maçtan sonra gelsin Arda'yı övsün demiyorum da, ya kardeşim şunun yaptıklarını Vini veya Mbappe yapsaydı burayı gerçekten böyle bir festival alanına çevirirdin sen yapacağın açıklamalarla. Onu bildiğim için bu şekilde diyorum. Arda'yı da övmüyor. Adaletsiz olduğunu düşünüyorum Arbeloa'nın. Evet, bir Pedri hayranının, İspanyol bir taraftarın yaptığı paylaşım: İki çocuk ustalık dersiyle takımı başarısız oldu. İki çocuk ustalar gibi savaştı ama takımları başarısız oldu. Hem Real Madrid hem de Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiler.
Tepkiler. Arda Güler her yönden övgü alıyor. Muhteşem performansının ardından övgüler peş peşe geliyor. Zinedine Zidane doğal zarafet diyor. Pep Guardiola futbola bir hediye. David Beckham mükemmel teknik. Luka Modric liderimiz. Guti artık bir proje değil gerçeklik. Mesut Özil dayanın geleceğin en iyisi diyor. Dünyanın geleceğinin en iyisi diyor. Thierry Henry saha üstünde bir lider. Philipp Lahm gerçeküstü şut. Peter Schmeichel durdurulması neredeyse imkansız. Carlo Ancelotti her şeyi yaptı demiş. Yorum yapmasan da olurmuş. Her şeyi yaptı ne abi? Futbol dünyası hemfikir. Arda Güler boyut atladı gerçekten. Boyut da atlamaya devam edecek. Real Madrid TV nasıl yorumlamış? Sonuç nedeniyle geceyi sevgiyle anmayacağız. Ama 10 yıllık bir futbolcunun doğumu ve Arda Güler'in yükselişi için onu hatırlayacağız demiş. Gerçekten şu Bayern maçını yıllar boyunca anlatabiliriz, attığı golleri. İlk Şampiyonlar Ligi gollerinde dünyanın en iyi kalesi Manuel Neuer'e attı Arda Güler. Hem ilk Şampiyonlar Ligi'ni hem ilk Şampiyonlar Ligi golünü hem de ilk frikik golünü Manuel Neuer'e attı Real Madrid formasıyla dostlar, inanılmaz. Zinedine Zidane, Barcelona'nın 40 pasla yaptığı organizasyonu Arda Güler tek bir pasıyla yapabilir diyor. Arda Güler dünya basınında. Gol sitesi şöyle yorumlamış. Bunu Cristiano Ronaldo bile başaramamıştı. Arda Güler Del Piero'nun rekorunu ele geçirdi. Yani en erken golü sanırım söylüyor. BBC Sports, Neuer'in kabusu Arda Güler'in zaferi oldu demiş. Marka, Real Madrid, Arda Güler'in ustalığı ve becerisi sayesinde goller buldu. Bild gazetesi, Real Madrid'in bu kadar uzun süre tur atlama umudunu koruyabilmesinin sebebi Arda'ydı demiş. Dünyanın da basınında Arda Güler'imiz. Ne kadar övsek azdır abi. Gerçekten bizi çok gururlandırıyor. Allah nazarlardan saklasın. Kaza bela vermesin, sakatlık vermesin. Onu çok seviyoruz. Dünya Kupası'nda da bize umarım başarılar yaşatır. Arda liderliğinde ve diğer oyuncuların yardımlarıyla. Adrian Blanco, radyo markada bir muhabir sanırım. Arda Güler Real Madrid'i futbol açısından yönetmek için mükemmel anda yeniden ortaya çıktı. Arda Güler bireysel düzeyde bu karşılaşmada Real Madrid için en iyi haberdi. Bence kulübün onu koruması ve geliştirmesi gerekiyor. Çünkü sahip olduğu yaş, yetenek ve kişilik açısından. Çünkü Arda Güler Real Madrid seviyesinde olduğunu kanıtladı. Artık bundan sonra yeni gelen oyuncular bile Arda Güler'e saygı duyacaktır dostlar. Evet, Arda Güler'in bacaklarını ayaklarını paylaşmışlar ve 200 milyon euro demişler direkt. Sizce Arda Güler'in güncel piyasa değeri ne kadar olmalı? Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde de haftanın takımına seçildi dostlar. Real Madrid'deki tek oyuncu seçilen burada Arda Güler'di. Evet, Fabrizio Romano'dan bir haber var arkadaşlar, son dakika haberi. Real Madrid'den ayrılan birisi var. Sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Yarın size anlatacağım demiş. Sizce bu ayrılan oyuncu kimdir dostlar? Vinicius mu, Mbappe mi, Alaba mı, Camavinga mı? Yorumlar kısmına tahminlerinizi yazın dostlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.